Merhabalar efendim, kapüşonlu kar buketi hırkası videoma hoş geldiniz. Söz vermiş olduğum bir videoyu daha çekiyorum. Umarım anlaşılır ve sizler için faydalı bir video olacaktır. Burada farklı bir renkle birleştirmeyi denedim. Biliyorsunuz orijinal kar buketi hırkamızı ekrotonlarıyla çalışmıştık. Bu defa şöyle gri rengini seçmek istedim. Oldukça da hoşuma gitti. Molly Peluş'un 67 numarasını kullanıyorum kürklü kısımları için. Ara renkleri için ise Alize Cotton Gold kullandım bu defa. Motifleri 5 sıra olarak örüyorum kapüşonlu için. Ölçülerimi o şekilde güzelce tutturabildim. Ortasındaki görmüş olduğunuz göbeği Alize Cotton Gold'un 87'sini kullanarak ördüm. Bir yine Cotton Gold 200, bir de 533 2 grisini kullandım. Siz tek gri ile de devam edebilirsiniz. Arada bir geçiş efekt olsun istedim. Bu hırka için çok uzun olmayan böyle kalça hizasında örmeyi planlıyorum. Bunun içinde 56 adet 5 sıralı motif hazırlayacağım. Size bu motiflerin 5 sırada ben ördüğümde kaç santim olduğunu hemen göstermek istiyorum. Böylelikle sizin için de bir fikir olur. Yani şöyle bir düzeltelim. Şöyle açalım hemen. 12 santim. 12 santim düşüyor motiflerim 5 sıralı haliyle. Yani işte nasıl diyelim, birleşmesi hariç, onu da birazdan göstereceğim. 5 sırasını 12 santim olarak hazırladım. 56 tane motifi. Şimdi bu 56 tane motifin dağılımını nasıl yapacağımızı söyleyeceğim size. Ben 3.25 milim tığ kullanarak bütün hırkada devam ettim. Siz elinize göre bu durumu lütfen değerlendirin. 56 motifin 16 adetini 4x4 olarak arkayı hazırladım ki o hazır. Hemen size göstermek istiyorum. Şunları şöyle kaldırıp arkayı göstermek istiyorum. Şu açayım. 4x4 olarak hazırladım dediğim gibi. Şöyle bakınız efendim, şurası katlanmış. Onu da düzeltelim. Evet, 4 1 2 3 4 1 2 3 4 olarak hazırladım. Şurada da tepsim var benim meşhur. Siz de arkasını benim istediğim uzunluklarda örmek istiyorsanız 4x4 olarak hazırlayabilirsiniz. Şayet benim hırkam daha uzun olsun diyorsanız da bu vereceğim motif sayılarına göre artı 8 motif olarak düşünün. Artı 8 motifi fazla ördüğünüzde aşağı doğru uzayacak. Yani ben 56 motifle hazırlıyorsam bir tık uzun örecek olanlar 64 motif ile devam edecekler. Şimdi bunun 56'sını dediğim gibi 56'nın 16 tanesini arka için hazırladım. Bu sağ ve sol olmak üzere de şurada bilmiyorum minnoş renk geçişlerindeki bir farkı görebiliyor musunuz? Dediğim gibi kullandığım hani o 533 ve 200 çok minnoş bir renk farkı var. Benim elimde olduğu için kullandım. Siz aynı renklerle de devam edebilirsiniz. Videonun sonunda sizlere hangi ipten kaç adet kullandığımı da söylüyor olacağım. Çünkü o zaman bitirmiş olacağım hırkamı. Şimdi normalde biliyorsunuz sağ ve solları eklerken hırkamız kapşonlu değilse şayet ne yapıyorduk? Burayı uzunlamasına, yani sağ tarafıma, hırkayı önüme koyduğumda sağ taraftaki olan kısmı uzunlamasına birleştirirken bu şekilde bunu 2 2 2 2 gibi birleştirip üstte 2 açık bırakmak istiyordum. Ama şimdi burada 2 açık bırakmaya ihtiyacım olmadığından bunu da uzunlamasına birleştirdim. İp koparmadan aynı şekli verdim. Şimdi burada bu videoda motif yapımını ve birleştirme tekniğini göremeyeceksiniz. Çünkü daha hemen çok yakında kar buketi hırkasında nasıl motifi ördüğümü ve motifleri nasıl birleştirdiğimi size gösterdim. O kısımlarını o videodan ilk defa burada karşılaştıysak şayet o kısımlarını o videodan bakıp yapabilirsiniz. Burada kapşonu nasıl oluşturacağız? Buradaki ana konumuz aslında bu hırkayı kapşonlu nasıl yaparız?
Motif ve birleştirme için bu videonun altına hemen kar buketi hırkasının yapımını bırakacağım. Bilmeyen arkadaşlarım oradan faydalanabilir. Ben burada sadece mantığını anlatıyorum kapüşonlunun. Şimdi dediğim gibi böyle birleştirdim, geldim. Bunu da aynı şekilde birleştirdim. Bunun üstünü şuraya kadar ördüm. Çünkü kapüşon için artık bu TDK'nın biliyorsunuz kapüşon için yazımı kapüşon, halk arasında söylemi kapüşon. İkisi de ağız alışkanlığı, çıkıyor ağzımdan, idare ediniz beni efendim. Şimdi burada bu aşağıda kaldı. Bunu aşağıdan birleştireceğim. Bunu da yukarıdan devam edeceğim. İki parça o şekilde ilerliyor. Ama ikisinde de şu kısmı açıkta bırakacağım. Zaten bakın bununkini örüldü bile buraya kadar olduğu için. Bu şekilde kalacak ki ben buralara kapşonumu yerleştireceğim. Buraya kapşon yerleştireceğim için o açıklığı bırakacağım. Şimdi 4x4 arkayı hazırladım 16. 4x2 bir taraf için, 4x2 diğer taraf için de 8 motifi bu şekilde hazırladım ip koparmadan. Bunu hemen kenara koyuyorum karışmasın diye. Diğerini nereden nasıl başlayıp birleştirdiğimi size anlatmaya çalışayım. Şöyle hemen döndüreceğim parçayı. Çünkü burada aşağıdayım. Buraya kadar ördüm. Şimdi bunu buradan başlayacağım birleştirmeye. Dediğim gibi burada birleştirmeyi göstermiyorum. Zaten ipin rengi de çok müsait değil. Diğerini de çok detaylı anlattım. Buradan bunu başlayacağım. Burasını birleştireceğim. Burasını da birleştireceğim. Buraya geldiğimde artık yarıya kadar, buraya kadar işte buradaki detayı size göstereceğim. Çünkü bu yarım motifi buraya yerleştireceğim. Enseye motif koymayacağım. Buraya kapşon çalışacağım için. Yani kol evini şöyle oluşturacağım. Bir motifi buraya, bir buraya, bir buraya, 3 motifi bu şekilde yerleştireceğim. Önce bunu birleşip geleyim. Kol evini oluşturacağımız kısma kadar geldim. Bunu şimdi burada artık karşıyla birleştirmeden açacağım ama bunu kol altına kadar, yani şuraya kadar birleştireceğim. Şuradan sonrasını buradan bu boşluğu öreceğim. Buradan sonrasını boş bırakacağım. Şimdi aralarda bir zincirimiz var biliyorsunuz. Bir zincir çekerek örüyoruz. Şimdi buraya kar buketinde bir de trabzanlarımızı, boşlukları 2 tane ikili trabzan olarak örüyorduk. 3 değil, buradaki fark. Diğer videoyu izleyen arkadaşlarım zaten biliyor. Şimdi karşı tarafla burada bir zincir de çekiyorum. Hemen karşı tarafla çok özür dilerim. Burayı birleşmeden gelmişim. Şurayı hemen karşı tarafla ilk olarak birleşeceğim. Denk geldiği boşluğundan, köşeden. Bunu artık el yordamıyla buluyoruz. Bu kürklü iplerde bir tık zor biliyorsunuz. Buraya da geliyorum. Tekrardan 2 tane ikili trabzanımı örüp bir zincir çekip hemen karşıyla birleşiyorum. Denk geldiği boşluğuyla. Sonra buraya geliyorum. Yine bir tane daha örüyorum. Boşluğun içine 2 tane ikili trabzan, zincirimi çekip hemen gene denk geldiği boşluğuyla el yordamıyla bulup birleşiyorum. Şimdi artık bu son birleşeceğim kutucuğum. Onu da örüp karşıyla birleştikten sonra devam ediyorum. Şöyle ki hemen üste kadar burayı dümdüz örmem gerekiyor. Birleşeceğim yere kadar. Onun için de karşıyla birleşmeden boşlukların içine 2 tanemi örüyorum. Karşıyla birleşmiyorum. Çünkü kol evimi oluşturmam gerekiyor artık. Yine 2 tane ördüm. Bir zincir. Şimdi buradaki köşedeyim. Köşenin diğer ikilisini yapıyorum. 2 zincirimi çekip buradaki boşluğu el yordamıyla buluyorum. Tekrardan 2 zincir çekiyorum. Buraya geliyorum. Şimdi buradaki detaylar ilk kez karşılaşan arkadaşlarımın aklını karıştırabilir. Zaten ilk kez yapan için uygun bir hırka da değildir. Elimizin hırkaya alışık olması gerekir ki
böyle el yordamıyla örebilelim. Ama hırka konusunda tecrübeli olan arkadaşlarım benim ilk kar buketi hırkamı izlediklerinde bunu da çok kolaylıkla örecekler. Şimdi yukarıya kadar böyle ilerliyorum. Birleşeceğim noktaya kadar. Üste kadar ördüm, birleşeceğim yere kadar. Buradaki köşeye 2 tane ikilimi örüp bir zincirimi çekiyorum ve arka tarafın köşesini bulup içine batıyorum ve bir de zincirimi çekip artık bu iki kenarı arkanın 2 motifiyle birleştiriyorum. Böylelikle iki kenarı değil, çok özür dilerim. Buraya kadar birleşeceğiz. Burası kapüşon için açık kalacak. Buraya kadar birleşeceğiz. Burasını ayrı öreceğiz. Şimdi oraya kadar birleşip geleyim. Üstü kenardan tek kenarla birleştirdim. Buradaki açıklığı bıraktım. Kapşonu yerleştireceğim için. Burada da gördüğünüz gibi kol evimizi oluşturduk. Kol evimiz ve kapşonun evini bir köşede yani hırkanın bir tarafında tamamlamış olduk. Şimdi diğer tarafta sıra. Yine bunu dediğim gibi uzunlamasını ördüğüm için bir tarafı kapalı olarak geldim. Burası kapalı, hazır. Şimdi bunu buraya yerleştireceğim. Nasıl yerleştiriyoruz? Hemen onu da görelim. Burada zaten ilmeğim vardı. Hemen ilmeğime batıyorum. Ve karşı arka motifle köşesine batarak şuraya geliyorum. Şurası batacağım nokta. Tam ortasını el yordamıyla bulup batıp kilitledikten sonra bir zincir çekiyorum. Artık bu iki kenarı birleştireceğim. Sonra aşağı doğru örerken 1,5 motif kadar örmeyip kol evimi oluşturacağım. Şimdi ben bunu karşılıklı burada birleştireyim. Kol evini nasıl yapacağımızı da göstereyim. Bu taraftaki. Köşeye geldim. Şimdi burada köşeye kadar birleştirdim. Köşenin içine 2 taneyi ördüm. İkili trabzanımı, bir zincirimi çektim. Tam karşısındaki köşeye batıp buraya kadar, şimdi bunu ve bunun da burasına kadar öreceğim. Sonra bırakacağım. Neden? Burası da bizim karşılıklı kol evimiz olacak. Buraya kadar örüp geliyorum. Buraya geldim. Buradaki 2 taneyi ördüm. Şimdi artık burayı örerken karşı tarafla da şimdi karşı tarafla birleşiyorum ama ilk olarak hemen alıyoruz şimdi. Tam karşısına 1 2 denk gelen boşluğa batıyorum ve birleşiyorum. Sonrasında da burayı artık örerken aşağıya kadar karşılıklı bu iki kenarı birbirine birleştireceğim. Sonrasında da artık bu iki kenarda birleştikten sonra kapşonu nasıl evine oturtacağız? Onun yapımına beraberce geçelim. Diğer parçayı da yerleştirdim. Kol evleri karşılıklı oluştu. Bir de kapşonun evi oluştu diyebilirim. Şimdi bu 1, 2, 3, 4 motiflik yere bunu hemen alıyorum. Şöylece döndürüp önüme atıyorum. Bakınız şimdi 4x3 12 parçayı buraya yerleştireceğim. Nasıl mı? İp koparmadan birleştirme tekniğimi kullanarak bu 12 motifi birbiriyle bir araya getirdim. Şöyle göstereyim. Bakınız 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 12 tane. Yeri zaten olduğu gibi duruyor bakınız. Şimdi bu buna, bu buna, bu buna, bu da buna birleşecek. Sonrasında da kapşonu daha dökümlü isteyen olursa aranızda benim hani ilk çalıştığım model gibi 4x3 değil de 4x4 ile de yapabilir ama ben çok ağır ve çok büyük olduğunu düşünüyorum. Bu bir tık daha bence kullanışlı olacak. Ya da üstü damla hani arkası böyle sivri durmasın istiyorum diyeniniz varsa ki ben sivri çalışmayı planlıyorum. Kürk modelde daha yani çok fazla sivri durmayacaktır diye düşünüyorum. Buraya tepeye bir tane motif yerleştirip yani
kapşonu 12 değil de 13 motifte yapabilir. Bununla ilgili kapşon detayı videosu da YouTube kanalımda var. O tekniği buna uygulayabilirsiniz. Öyleyse parçayı yerleştirelim. Hemen bu motifi şuradaki ilk karşısına denk gelen, yani ilk motife, bu ön tarafın biri oluyor. Köşesine batıyorum. Arasından geçirip kilitledikten sonra karşılıklı birleştirmeye başlayacağım. Mantığını anladık diye tahmin ediyorum. Bir zincirimi çektim. Hemen boşluğa geldim. Battım. Kaçırmasaydım birleştirecektim. Evet. Böylece bunu buraya oturtayım. Böyle bu uzunluktaki dörtlü karşıyı birleştirip geliyorum. Kapşonu yerine gördüğünüz gibi yerleştirdim. Şimdi bu köşesi, bu kenarı kaldı. İp koparmadan birleştirme tekniğini kullandığım için. Şimdi buraya kadar geleceğim. Daha sonrasında ise tepesini birleştireceğim. Diğer kenarına da geldim kapşonun. Şimdi benim ortadan katlayarak ona şu şekilde form vermem gerekiyor. Bunun için de bu köşeye geldikten sonra ikiye katlayacağım ve istediğiniz tekniği aslında kullanarak karşılıklı birleştirebilirsiniz. Ben elimi gayet gevşek bırakarak, sıkmadan karşılıklı kaydırma yöntemiyle birleşeceğim. Tepelerine battığım trabzanların aralarından geçirip, ama elimi hiç sıkmayacağım, büzüştürmeyeceğim ve böyle rahat bir şekilde ucuna kadar, tepesine kadar kapşonun ilmek tepelerinden batıp böyle kaydırarak devam edeceğim. Sonuna kadar, buraya kadar o şekilde yapıyorum. Sizin alışık olduğunuz, daha kolayınıza gelen bir teknik varsa onu da kullanabilirsiniz. Sonuna kadar ilerliyorum. Köşeye kadar geldim, battım, arasından kaydırarak geçirdim en son. Bunu da güzelce kilitledikten sonra ipi aralarda kaybedeceğim. Kapşonu tamamlamış olduk böylelikle. Şimdilik şöyle alayım. Kollarını yerleştirmeden evvel kol evine hırkamın etrafına geçmek istiyorum ki benim için çok daha kolay oluyor. Hep öyle yapıyorum genelde, bilirsiniz siz de takip edenler. Öyleyse hırkanın etrafına dilediğiniz bir köşeden, bu arada kapşonumuz da şöyle formunu aldı, onu da göstereyim size. Köşeden şöyle istediğiniz, dilediğiniz bir köşeden şöyle başlayacağım. Buradaki hemen parmak el yordamıyla buluyorum. Biliyorsunuz kürk iplerde biraz zor oluyor. Her boşluğun içine yine aynı mantıkla devam edip bütün etrafını kapşonda dahil olmak üzere geçeceğim. Burada aslında çok farklı bir teknik yok. Şimdi hemen geleyim, köşeye batayım. Birinci ikili trabzanımı ördüm. Köşenin içine ikinciyi de örüyorum. Bu şimdi köşe dönüşte buraya ikinciyi de yapıp, iki zinciri yapıp birleşip tamamlayacağım. İlk ikisini yaptım. Dönüşte diğer ikiyi başa yapıp iki zincir çekeceğim. Onu belirtmek isterim. Arada bir zincirim var. El yordamıyla boşluklarımı buluyorum. Ve 2 adet ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen diğer boşluğu buluyorum. 2 adet ikili trabzan örüyorum. 2'yi ördüm. Bir zincir çektim. Boşluğu buldum. Bu şekilde devam edeceğim ve bütün hırkanın etrafını geçip artık kolların yapımına başlayabiliriz. Kol için 12 motif ayırmıştık. 3 çarpı 2 olmak üzere 6 tane artı 6, yani 2 tane 6 adet motifimi
sağ ve sol kol olmak üzere hazırlayıp geliyorum. Etrafını bitirdikten sonra. İki motifin kesiştiği noktaya geldiğimizde nasıl geçiyoruz onu da görmek istedim. Şimdi burada ilk boşluğu buluyoruz. İlk köşeyi, onun içine 2 tane yapıyorum. Sonra bir zincirimi çekiyorum. Diğer köşeyi buluyorum. Onun da içine 2 tane çekip normal geri kalanları standart. Arada bir zincir ve boşluklara 2 tane ikili trabzan olmak kaydıyla devam ediyorum. Orayı da göstereyim istedim. Aklına takılanlar olabilir. O zaman tamamlayıp etrafını geliyorum. Hırkamın etrafını kapşonuyla beraber şöylece göstereyim size. Geçtim. 2 sıra da geçilebilir. 2 sıra geçildiğinde daha kalın, daha havalı da durabilir. Bu arada bunu belirtmeden de geçmeyeyim. Ve şimdi hırkam bu şekilde katlandığında arkası dörtlü motifli ön 2+2 kaç santim olduğunu size söylemek istiyorum. Önü 62 santim, toplamda 124 santim yapıyor. Bayağı salaş ve epeyce bir bedene uygun olacak bir hırka. Şöyle söyleyebilirim. 36 da gayet salaş olarak giyerken 44 bedene kadar çok rahat olur. 4 motifli de boyuna gelecek olursak da 66 santimde boyu düşüyor sevgili dostlar. Şimdi kolunu nasıl yerleştireceğimizi göstermek istediğimi söylemiştim. Diğer kolu nasıl yerleştirdim? Şöyle size bir göstereyim hemen. Bakın, altta yarım bıraktığımız bir yer vardı, motif vardı. O yarıma katladığım motifi önlü arkalı yedirdim. Zaten üstteki ve arkadaki motife de birer motifi yerleştirerek kolumu oluşturmuş oldum. Daha sonra kol ağzına da etrafına geçtiğim gibi bir sıra patını dolaştım. Şimdi beraberce buradaki kolu yerleştirelim. Kol parçasını 3×2 olarak hazırladım. Altı motifli. 2 kenarı açık, ip koparmadan birleştirme tekniğiyle buraya kadar geldim. Bu tekniği diğer karbuket hırkamda göstermiştim. Dediğim gibi bu videonun altında bazen atlanarak video izleniyor. Oradaki söylemime denk gelmeyen arkadaşım olmuştur belki. Burada tekrarlayayım istedim. Şimdi kol evimiz neredeydi? Kol evimiz de hemen buradaydı. Şimdi bu motiflerimizi bu kol evine şöylecene yerleştirmeye başlayacağım. Bütün olanı şöyle koyayım. Hemen şöyle şunu koyayım. Şu motifin hemen el yordamıyla köşesini buluyorum ve oradan köşeden batıp 1-2 zincir çekiyorum. Köşede olduğum için hemen köşenin içine 2 tane diğer ikilimi örüyorum. Bir zincir çekip hemen sıradaki boşluğa, yani bu motifi bu karşının motifiyle karşılıklı olarak birleştireceğim. Sonra bu yarımı nasıl yedireceğimize bakalım. Şimdi ilk motifi yerleştirdim. İkinciyi yerleştireceğim kol altına gelene kadar. Şimdi bunu nasıl, şu köşeyi geçişini size bir tekrar göstereyim istedim. Köşenin içine 2 taneyi yaptım. 1-2 zincirimi çektim. Buradaki ortayı bulup batıyorum. Hemen karşıdaki ortayı da bulup batıp arasından geçiriyorum. 1-2 zincir çekip buradaki köşenin içine geliyorum. Hemen bu köşeye de 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekiyorum ve hemen diğer karşısındaki denk gelen noktaya batıp birleşiyorum. Sonra buraya yine bu motifi karşılıklı birleştirmeye devam ediyorum. Ta ki yarım motife gelene kadar. Şimdi bunu da birleştireyim. Şimdi tam olarak koltuk altındaki kısma geldik. Biliyorsunuz yarım
kısmı önde, yarım kısmı arkada olacak şekilde bunu buraya yedireceğim. Ne yapacağım? Hemen köşemi örüyorum. İlk olarak içine 2 taneyi, sonra buradaki şurayla birleşmeye başlayacağım. Yarıya kadar bu kısma yedireceğim. Geri kalan yarı kısmını da diğer tarafa yedireceğim. Böylelikle kol altına da motifimi yerleştirmiş oluyorum. Şimdi Şimdi koltuk altı kısmına geldim. Burada gelmeden evvel şurayı da yapayım. Pardon. Şimdi geliyorum oraya. 2 zincirimi çektim. Hemen buradaki ilk kısma örüyorum. Daha sonra yani koltuk altında yerini parmağımla buluyorum. Yerleştirdim. Görüntüde görmeniz çok zor ama yaparken siz de bunu çok rahatlıkla çözeceksiniz. Şimdi 2 taneyi daha yerleştirdikten sonra burada yine el yordamıyla hemen bakın uygun yerini buldum. Sonra tekrardan geliyorum buraya. Hemen 2 tane daha örüp burada da uygun olan yerini buluyorum. Şimdi burada köşemiz, çok özür dilerim, bir saniye. Şurası bizim, bakın burası köşe, burayı birleştireceğim yer. Burası köşeden önceki yer. Hemen şimdi bu köşeyi çalışacağım ve sonra da döndürüp aslında kol evini birlikte oluşturacağız. Şimdi köşedeyim, ortaya geldim, birleştim. Daha sonra da şu karşı, artık kolu oluşturacağım için şu karşıyla da bir kere birleşiyorum. Bir zincir çektim ve karşılıklı bunu birleştirirken kol evimi, kol şeklimi vermiş olacağım. Bu iki kenarı birleştiriyorum şu anda. Buraya bir taneyi örmüştüm. Bir tane daha ördüm. Zincirimi çektim. Hemen karşıda elimle uygun, denk gelen, birleştirmem gereken yeri buluyorum. Ve karşılıklı bunu birleştireceğim. Kolun sonuna kadar yaklaştım. Şu çıkışı da birlikte yapalım istedim. Yukarıya doğru pata örmek için. Şimdi köşeye geldim. 2 trabzanımı ördüm. Burada bir zincir çekip karşıdaki köşenin içine battım. Şöyle kaydırarak geldim. Bir zincir çektim. Buradaki trabzanın tepesini bulup yukarı doğru çıkıyorum 3 zincirle. Bu burada dursun. Sonra yandaki boşluğa geliyorum. 3 değil 4 zincirle çıkıyorum. Buradaki yandaki boşluğa geliyorum. 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra bir zincir çekip buradaki boşluğa yine geliyorum. Bu boşluklar biliyorum oradan gözükmüyor ama örerken bir zincir, böyle parmağınızla siz de benim gibi o boşluğu hissedip oraya batacaksınız. Yani maalesef bunun videosu çok kolay olmuyor ama bir zincir gözükmediği için yerler elimle buluyorum. 2 tane trabzan, bir zincir, 2 tane trabzan, bir zincir, 2 tane trabzan ve size göstermek istediğim köşe geçişini nasıl yapacağım. Bir zincirimi çektim. Şimdi burada bu köşedeki boşluğu buluyorum. Oraya battım. Bir zincir. Sonra şu iki motifin birleştiği aradaki boşluğu buluyorum. Bir zincir oraya yapıyorum. Bir de buradaki geçişi buluyorum. Burayı bu şekilde toparlayıp geçiyorum. Ya buradaki köşeyi buldum. Bir zincir, tekrar buraya geldiğimde de 2 tane ördüm. Bir zincir, boşluğa 2 tane. İşte sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum. Şu başladığım noktadaki trabzan olan zincir çekerek bakınız şuraya kadar geldim. Şimdi burada köşeyi bulup içine bir
burayı da örüyorum. Buradaki yükseldiğim trabzanın da gelip tepesine batıyorum. Arasından kaydırarak geçirip şöyle ipimi kesiyorum. Ben bunu gizlerim. Şöyle arkaya alıvereyim. Kolu da yerine yerleştirmiş, etrafını örmüş olduk. Kapşonlu kar buketi hırkamızın finaline geldik. Böyle uzun dökümlü bir kapşonumuz oldu. Dediğim gibi benim kadar dökümlü bir kapşon dursun istemiyorsanız şayet 12 yerine 8 parçayla da yapıp daha başınızda oturacak. Arkada da çok fazla ağırlık yapmayacak şekilde hazırlayabilirsiniz. Kapşonu toparlamak isteyen arkadaşlar bizim ilk yaptığımız hırka gibi kapşonlu kar buketindeki ilk olan ip geçirmiştik böyle. Yapılacak işlem çok basit. Dilerseniz bu şekilde bırakırsınız. İp zaten bu Molly'nin bu ipi inanılmaz. Şöyle göstereyim, sağlam. Bunu bu şekilde bırakabilirsiniz. Çok da hoş duruyor. Dilerseniz bunu zincir çekerek kalınlaştırır. Aradan geçirir. Ucuna da bir pompon, püskül bir şey yapabilirsiniz. Şu hemen aralardan, ilmeklerden yürütüyoruz, onu geçiriyoruz. Buradan da çıkarttık mı karşılıklı ipimiz olmuş oluyor. Şimdi hangi ipten ne kadar kullandığıma gelecek olursak ara renklerden başlıyorum. Alize Cotton Gold'un biliyorsunuz, şöyle göstereyim daha iyi gözükecek. 200 ve 533'ünü şöyle yaklaşalım bir miktarda. 200 ve 533'ünü kullanmıştım. 2 ton gri var içinde. 2 paket birinden, 2 paket birinden kullandım. Her ikisinden de birer miktar arttı. İpler 100'er gramdır. Ortadaki Alize Cotton Gold 87'den de bir paket açtım. Ondan da arttı. Ana rengimiz Molly'nin peluşundan ise 6,5 adet açtım. 6,5 yani sonuncudan artan bu. Buçuğun yarısı bu yani. 6,5 adet Molly peluş zemine gitti. Diğerleri de söylediğim gibi çok rahat 44 bedene kadar giyebilecek bir hırka oldu. 36 da giyer, 44 de giyer. Duruşları bir tık farklı olur. Belki 44 için kolunun patını bir miktar uzatarak daha bollaştırabiliriz. Umarım anlaşılır ve hoşunuza giden bir video olmuştur. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayınız. Benim için çok kıymetli yorum ve beğenileriniz. Bir kalpte bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.